Eski bir taş duvarın kovuğunda 5 küçük tarla faresi yaşıyordu. Artık kış için hazırlık vakti gelmişti. Feridun neden bizimle çalışmıyor? 4 fare gece gündüz demeden mısır ve fındık topluyordu. Hepsi çok gayretli, hızlı ve heyecanlıydı. Kışın o sert soğuklarında aç kalmamak için her buğday tanesini büyük bir özenle duvarın içine taşıdılar. Ancak Feridun hiçbir şey taşımıyordu. Öylece bir taşın üzerine oturmuş, uzaklara, gökyüzüne bakıyordu. Feridun, kış kapıda. Bak ne kadar çalışırsak o kadar rahat geçireceğiz. Arkadaşları ona sordu. Feridun, sen neden çalışmıyorsun? Neden hiçbir yiyecek toplamıyorsun? Feridun cevap verdi. Ben de çalışıyorum. Soğuk ve karanlık kış günleri için güneş ışığı topluyorum. Diğerleri çalışmaya devam ederken Feridun bir gün sadece etraftaki renkli çiçekleri izliyordu. Peki şu an yaptığın ne Feridun? Tüm canlı renkleri topluyorum. Şimdi ne yapıyorsun dediler. Feridun gülümsedi. Kışın griliği için parlak renkleri topluyorum. Herhalde uyumaya başladı. Bir başka gün Tembellik Feridun mi? sadece susuyordu. Belki de sadece Feridun, dinleniyordur. uyuyor musun? Uyandım Diye da. fısıldadı diğer tarla fareleri. Hayır. Yaptığım umut dolu tüm güzel sözcükleri biriktirmek. Feridun başını kaldırdı. Hayır, uyumuyorum. Uzun kış gecelerinde anlatmak için sözcükler biriktiriyorum. Sonunda ilk kar tanesi düştü. Gökyüzü griye büründü ve her yer bembeyaz bir örtüyle kaplanmaya başladı. 5 küçük tarla faresi hızla taş duvarın içindeki güvenli ve sıcak yuvalarına çekilip beklemeye başladılar. Başlarda her şey harikaydı. Bolca mısır, fındık ve buğday vardı. Fareler şakalar yapıp eğleniyorlardı. Ancak kış çok uzundu. Zaman geçtikçe fındıklar bitti, mısırlar azaldı ve buğday taneleri neredeyse tükendi. Taş duvarın içi buz gibi olmuştu. Fareler konuşacak güç bulamıyor, sadece battaniyelerine sarılıyorlardı. Feridun biriktirdiğin tüm o gün ışığı nerede? Tam şu anda Aniden ihtiyacımız Feridun'un var. sözlerini hatırladılar. Feridun dediler. Topladığın o güneş ışıkları nerede? Sevgili kardeşlerim, Feridun gözlerinizi büyük bir kapatın taşın ve üstüne size çıktı. yollayacağım sıcak Gözlerinizi haberleri kapatın dedi. Size güneşin sıcaklığını yolluyorum. O anlattıkça fareler sanki üzerlerine altın bir ışık yağıyormuş gibi ısındıklarını hissetmeye başladılar. Merhaba arkadaşlar. Peki ya renkler? Diye sordular. Feridun mavi menekşeleri, kırmızı gelincikleri tasvir etmeye başladı. Fareler zihinlerinde masmavi gökyüzünü ve yeşil çayırları gördüler. Artık kışın griliği onları korkutmuyordu. Sıra sözcüklerde Feridun dediler. Güneşin altın ışığı sızsın ruhunuzun derinine, gökkuşağı renkleri gelsin bu gri kışın yerine. Sihirli sözcüklerim derman olsun soğuk gecenize. Feridun boğazını temizledi ve bir şair gibi şiirini okudu. Mevsimleri anlattı. Baharın gelişini, yazın neşesini ve sonbaharın hüznünü dizeleriyle odaya doldurdu. Şiir bittiğinde diğer 4 fare coşkuyla alkışladılar. Feridun, sen gerçekten de bir şairmişsin. Feridun hafifçe kızardı, saygıyla eğildi. Biliyorum, dedi yumuşak bir sesle. Hepimizin bir görevi var. Artık üşümüyor. O zor değil kış mi? gecesinde fareler Feridun, sadece hepimiz karınlarını sıcacız. değil, ruhlarını da Bitmiş doyurmanın olsa da mutluluğunu mutluyuz. yaşadılar. Birlikte olunca her şey güzel. Feridun'un renkleri ve kelimeleri buğday tanelerinden çok daha uzun süre dayanmıştı kalplerinde. Dışarıda fırtına devam etse de taş duvarın içindeki dostluk ve hayal gücü her şeyi ısıtmaya yetmişti. Artık biliyorlardı ki her canlı topluma farklı bir renk, farklı bir ses ve farklı bir ışık katıyordu. Üretmek sadece elle tutulan bir şey değildir. Düşünceler ve hayaller de dünyayı besleyen birer emektir. Sanat ve eşsiz hayal gücü en zor kışlarda bile ruhumuzu ısıtan en değerli, en derin azığımızdır.